Tarih, genellikle büyük planların, stratejik kararların ve dahiyane buluşların bir sonucu olarak yazılır. İnsanlığın ilerlemesini, bilinçli atılmış adımların bir birikimi olarak görürüz. Peki ya bu hikayenin bir de görünmeyen yüzü varsa? Ya size bugün hayatımızı kolaylaştıran, parmaklarımızın ucundaki o vazgeçilmez teknolojilerin, milyonlarca insanı ölümcül hastalıklardan koruyan, o hayat kurtaran ilaçların, hatta coğrafyaları yeniden şekillendiren, medeniyetlerin yönünü belirleyen o büyük keşiflerin. Aslında hiç planlanmamış, beklenmedik, hatta bazen istenmeyen bir tesadüf sonucu ortaya çıktığını söylesem ne düşünürdünüz? Tatile giderken, tezgahta unutulmuş basit bir petri kabı, rüzgarın ve akıntının insafına kalıp yanlış yöne sürüklenen bir gemi veya bir laboratuvarda dikkatsizlik sonucu yaşanan küçücük bir hata. Bu anlar, tarihin akışında birer dipnot gibi görünebilir. Ama bazen en önemsiz görünen bir an, küçücük bir tesadüf milyonlarca, hatta milyarlarca insanın kaderini sonsuza dek değiştirebilir. Bu videoda, insanlık tarihinin seyrini beklenmedik yönlere çeviren, ders kitaplarında genellikle göz ardı edilen 10 inanılmaz olayı mercek altına alacağız. Bu olayların her biri, kaosun içindeki gizli bir düzenin, şansın ve kaderin ne kadar iç içe geçtiğinin kanıtı niteliğinde. Ve belki de en şaşırtıcısı, listemizin en sonundaki o tek bir olay hiç yaşanmamış olsaydı, bugün bildiğimiz, içinde yaşadığımız dünya belki de hiç var olmayacaktı. Medeniyetimiz, kültürümüz, hatta varlığımız bile tamamen farklı bir yolda ilerleyebilirdi. Hazırsanız, tarihin görünmeyen yüzüne doğru bir yolculuğa çıkalım. İşte insanlık tarihini yeniden yazan o akıl almaz tesadüfler serisine başlıyoruz. 1945 yılında mühendis Percy Spencer, radar sistemleri üzerinde çalışıyordu. Bir gün cebindeki çikolatanın eridiğini fark etti. Önce şaşırdı. Sonra aynı deneyi mısır taneleriyle yaptı. Bir anda patlamaya başladılar. İşte bugün milyonlarca evde bulunan mikrodalga fırın tamamen bu tesadüf sayesinde doğdu. Mavi hap, neredeyse herkesin ne işe yaradığını bildiği, popüler kültürün bir parçası haline gelmiş ikonik bir ilaç. Bugün Viagra, dünya çapında milyonlarca erkeğin hayatını değiştiren bir çözüm olarak biliniyor. Adı, belirli bir tıbbi durumla o kadar özdeşleşti ki, kendi başına bir marka kategorisi yarattı. Ama aslında bu meşhur ilacın yolculuğu bambaşka bir hedefle başlamıştı. 1990'ların başında Pfizer'daki bilim insanları, anjina olarak bilinen ve kalp kasına giden kan akışının azalmasından kaynaklanan göğüs ağrısını tedavi etmek için yeni bir bileşik üzerinde çalışıyorlardı. Sildenafil adını verdikleri bu molekülün kan damarlarını genişleterek kalpteki kan akışını artırması ve böylece anjina semptomlarını hafifletmesi umuluyordu. İlk laboratuvar sonuçları umut vericiydi ve ekip insanlı klinik deneylere geçmeye karar verdi. Ancak deneyler ilerledikçe araştırmacılar bir tuhaflık fark etti. İlaç, anjina üzerinde beklenen etkiyi göstermiyordu. Fakat deneye katılan erkek gönüllüler oldukça beklenmedik ve tutarlı bir yan etki bildirmeye başladılar. Bilim insanları, ilacın kan damarlarını genişletme etkisinin hedefledikleri kalp bölgesinden çok, vücudun başka bir bölgesinde çok daha güçlü olduğunu anladılar. İşte o an, başarısız bir kalp ilacı denemesinin aslında çok daha büyük bir keşfe dönüştüğünü fark ettiler. Araştırmanın yönü tamamen değişti. Pfizer, ilacı erektil disfonksiyon tedavisi olarak yeniden konumlandırdı ve 1998'de piyasaya sürdü. Sonuç, tıp ve pazarlama tarihinin en büyük başarı öykülerinden biriydi. İlaç, daha önce konuşulmayan bir konuyu kamuoyu gündemine taşıdı ve rekor sürede milyarlarca dolarlık satış rakamlarına ulaştı. Viagra'nın hikayesi, bilimde serendipitenin, yani şans eseri yapılan mutlu keşiflerin en çarpıcı örneklerinden biridir. Bazen başarısız gibi görünen bir deney, doğru bir gözlem ve cesur bir kararla sadece bir ürünü değil, yepyeni bir sektörü ve kültürel bir fenomeni ortaya çıkarabilir. Bir kimyager çok güçlü bir yapıştırıcı üretmeye çalışıyordu. Ancak tam tersi oldu. Ortaya son derece zayıf bir yapıştırıcı çıktı. İlk başta başarısızlık gibi görünüyordu. Yıllar sonra başka bir çalışan bu yapıştırıcıyı kitap ayracı olarak kullanınca dünyanın en popüler ofis ürünlerinden biri doğdu.
16. yüzyılda İspanyol kaşifler Amerika kıtasından dönerken yanlarında patates de getirdi. İlk başta kimse önemsemedi. Hatta birçok kişi yemeye korktu. Ancak yıllar sonra patates, Avrupa'da milyonlarca insanın açlıktan kurtulmasını sağlayan en önemli besinlerden biri oldu. Tek bir bitki, kıtaların kaderini değiştirdi. 1895 yılında Wilhelm Röntgen laboratuvarında çalışıyordu. Deney sırasında ekranın parladığını fark etti. Bu hiç beklenmeyen bir olaydı. Araştırmalar sonunda insan vücudunun içini gösteren X ışınları keşfedildi. Bugün hastanelerde milyonlarca insanın hayatı bu keşif sayesinde kurtuluyor. 1886 yılında bir eczacı yeni bir ilaç hazırlıyordu. Karışım yanlışlıkla gazlı suyla birleşti. Ortaya beklenmedik derecede lezzetli bir içecek çıktı. Kimse bunun dünyanın en ünlü markalarından biri olacağını tahmin etmiyordu. 1928 yılında Alexander Fleming tatile çıktı. Laboratuvarındaki petri kaplarından birini temizlemeyi unuttu. Döndüğünde küf oluşmuştu. Normalde deney çöpe gidecekti. Ama Fleming çok önemli bir ayrıntıyı fark etti. Küfün çevresindeki bakteriler ölmüştü. İşte antibiyotik çağını başlatan penisilin böyle keşfedildi. Milyonlarca insanın hayatı bu tesadüf sayesinde kurtuldu. 1492 yılında Christoph Kolomb Hindistan'a ulaşmak istiyordu. Ancak dünyanın büyüklüğünü yanlış hesapladı. Batıya doğru yelken açtı ve hiç beklemediği bir kıtayla karşılaştı. Amerika. Bu hata, dünya tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri oldu. Milton Hershey, Titanic için bilet satın almıştı. Ancak son anda iş toplantısı nedeniyle seyahatini iptal etti. Titanic battığında hayattaydı. Eğer gemiye binmiş olsaydı, belki bugün dünyanın en büyük çikolata markalarından biri hiç var olmayacaktı. Tarih 28 Haziran 1914, Saraybosna'da güneşli bir yaz günü. Şehir, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı Arşidük Franz Ferdinand ve eşi Sophie'nin ziyaretini bekliyordu. Ancak bu sıradan görünen ziyaret aslında barut fıçısına atılmış bir kıvılcım olacaktı. Balkanlardaki gerilim had safhadaydı ve bu ziyaret Sırp milliyetçileri için bir provokasyon olarak görülüyordu. Kara El adıyla bilinen gizli bir örgüt, bu ziyareti veliahtı ortadan kaldırmak için bir fırsat olarak görüyordu. Planları hazırdı. Nehrin kenarındaki güzergah boyunca 6 suikastçı pusuya yatmıştı. Avusturya veliahtı Franz Ferdinand'a suikast düzenlenecekti. Konvoy göründüğünde suikastçılardan biri Arşidük'ün arabasına bir bomba fırlattı. Ancak bomba arabanın arkasından sekerek arkadaki bir arabanın altında patladı. İlk saldırı başarısız oldu. Franz Ferdinand ve Sophie yara almadan kurtuldu. Suikast girişiminin ardından Arşidük programına devam etme kararı aldı. Her şey bitmiş gibi görünüyordu. Ancak belediye binasındaki görüşmeden sonra yaralıları hastanede ziyaret etmek istediler. Güzergah değiştirilmişti fakat şoföre bu bilgi düzgün bir şekilde iletilmedi. Kaderin bir cilvesiyle şoför yanlış bir sokağa girdi. Tam o sırada suikastçılardan biri, 19 yaşındaki Gavrilo Princip, umudunu yitirmiş bir şekilde bir kafenin önünde duruyordu. Görevin başarısız olduğunu düşünüyordu. Araba manevra yapmak için yavaşlayıp tam önünde durduğunda gözlerine inanamadı. Tesadüfen karşı karşıya geldiler. Princip tereddüt etmedi. Silahını çekti ve 2 el ateş etti. Suikast gerçekleşti. Bu olay, Saraybosna'nın bir sokağında bir gencin sıktığı 2 kurşun, Avrupa'yı ve tüm dünyayı geri dönülmez bir yola soktu. Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a ultimatomuyla başlayan kriz, domino etkisiyle yayıldı ve 1. Dünya Savaşı'nı tetikledi. 4 yıl süren bu korkunç savaş, imparatorlukları yıktı, sınırları yeniden çizdi ve milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Savaşın küllerinden doğan yeni düzen, 20. yüzyılın geri kalanını ve hatta günümüzü şekillendirdi. Ve modern dünyanın şekillenmesinde belirleyici rol oynadı. Yanlış bir dönüş, kaçırılan bir fırsat ve bir anlık karşılaşma. Belki de tarihin en büyük tesadüfü buydu. Bazen küçücük bir hata, unutulan bir deney, yanlış çevrilen bir direksiyon ya da eriyen bir çikolata. İnsanlık tarihinin yönünü değiştirebilir. Belki de bugün yaşadığımız dünya tamamen tesadüflerin eseridir. Peki sizce tarihin en büyük tesadüfü hangisiydi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere.